Hepinize merhaba arkadaşlar. Turşiyes TV'ye hoş geldiniz. Stanley Parable'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen devam edelim. En son bölümün sonunda burada bırakmıştım. Tam olarak burada pause yapıp bırakmıştım zaten oyunu. Şimdi etraf böyle. Böyleydi zaten az önce de. Buradan devam ediyorduk. Şimdi toplantı odasına gitsem mi diye düşünüyorum. Bu sefer gideceğim, dinleyeceğim. Bu sefer ona bir şans verelim. Tamam, hadi soldaki kapıdan girdim. Az önce öldük, bunu biliyorsunuz. Az önce öldük. Az önce değil, birinci bölümde ölmüştük. Ben orada dış ses konuşması yaptıktan sonra atlamıştım ve ölmüştük. Şimdi devam ediyoruz. Toplantı odası burası mı? Bu toplantı odası CS'de bir şeydeki şeyime benziyor. Tam burada da kimse yok. How to solve this? Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Tamam. Using slides to assure employees that everything is okay. Bilmem ne kullanarak employee'lerin her şeyin doğru olduğunu düşünmesini. Herkes eşsizdir. Türkçesi aklıma gelmiyor okuduğumda, anlıyorum ama Türkçesi gelmiyor. Number of the slides on the slide. Tamam. Rate at which charts on the same slide of natural chart var. Stock the market somewhere here. Bilmem ne stripes. Is that so? Profits. We have our new products. Grabs about things plus money. What do people want? Things, money, more money, things, but why money to but with money to buy more things, grabs. Beacon 400 bir but I think that's a stupid idea falan filan, burada hep şeyler var arkadaşlar. Devam ediyorum şu anda bakmaya. Tips for net, az konuş. Kovulma. Bilmem ne yap. Represent coworker sorunlarını nasıl çözersin diyor. Bilmem ne. Not supporting for more. Edit bilmiyorum. Okumaya çok hızlı okuyamıyorum. To do scenario. Tamam. Shift to global market falan. Gerçekten çekmişler bunları. Ne yazıyor şurada? Help. I'm a post. Lanet olsun sana. Tamam. Bu ne? Not cost efficient targets. Push for bilmem ne. Tamam. Üstü çizili olan ne? Tamam. Meeting room. Tamam. Devam edelim hemen oyunumuza. Şuralara da bir tıklamayı unutmayalım. Buralara tıklayınca klavyeye basma sesi geliyor. Stop please. On your boss application minute worksheet, circle up top 20 things you love most about your boss falan filan. Devam edelim, kapı kapansın. Buraya girersem kötü bir şey olacak. Ama buraya girmek istiyorum. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Buralara tıklayacağım ben. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Ama sana pişlik olsun diye burada kalacağım şimdi kardeşim. Her yere tıklayalım. Baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Çok güzelmiş lan. Hadi çıkalım. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Sen de haklısın gerçi. Böyle bir şey yapmamı beklemiyordun değil mi?
Buraya You do kağıt realize koymuşlar. there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. Böyle bir şey dediğin için bunun bir önemi olduğunu düşünüyorum. Neyse devam et ya. Boş ver, sana güveneceğim. Aşağı mı gideceğim, yukarı mı söyle. Stanley walked upstairs to his boss's office. Aşağı iniyoruz. Korkuyorum. Bu kırmızı ışık beni çok korkuttu. Lanet olsun sana. Firehouse. Firehose diye yazdığını burada hiç bilmiyordum şu ana kadar. Aydınlanmış oldum. Güzel oldu. Devam edelim. But Stanley just couldn't do it. He Araba considered the duruyor. possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone would. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence. A, B, 11-12. No reason at all. Evet, ortadan kayıp oldular. Hiçbir numara. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For Müzik example, giriyor. why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? Abi çok hoşuma gitti oyunun şu anda mizah anlayışı. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. Çünkü bu bir oyun. He came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. Bir oyunun içindeyim. Abi. This is all a dream. Gerçekten mi? What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go Tuşlara basmakta ibaret işime girip ve sıkıcı hayatıma girer. Rüya gördüğümün farkındayım ve bunun... So, he imagined himself flying and began to Lan, gerçekten rüyada mıyız lan? Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. Daha önce One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. Abi çok iyi ya. Describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that of course, this was not a dream. How could it be? Az önce uçtum lan. Believing that if he's asleep, Az önce uçtum kardeş. Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Yani uyanık olunca uyuyabiliyoruz. It was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain beyond a doubt that this was in fact a dream. Evet, rüya görüyorum. Evet. Sesin olmasını nasıl açıklayacağız? He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin. Böyle şeylerde çok korkuyorum da böyle bir oyunda öyle bir şey çıkmaz ya. Ben oyun korkum. Let me wake up. Let me wake up. I'm through with this dream. Bitmesini istiyorum. Bırak da işime gideyim. Tuşlara da basmaya devam edeyim. Tek istediğim bu. Tamam. Dairemi, karımı ve işimi geri istiyorum. Tüm istediğim hayatımın olduğu gibi devam etmesi. Tamam. Karısı mı varmış lan bunun? Aa, Stanley evliymiş. Böyle bir işi olan bir insan nasıl evli olabilir? Bunun maaşı aile geçirme işi olabilir mi?
Sıkıntım yok ama uyanmadım. Tabii ki uyanmadım. Ama hareket edemiyorum. Ha, edebiliyorum. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear? Oğlum çıldırıyoruz. Stanley çıldırıyor. Who am I? Abi korkuyorum. Bu oyun beni korkutmaya başladı. This is the story of a woman named Mariella. Lan? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man Düşüp ölen. talking and screaming to himself. Bu Stanley mi bu? Abi Stanley gerçekten mi? Rüyasında mı ölmüş? For just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Gerçekten delirmiş miydi? Crazy people look like. Aa. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this. Bunu da dış ses söylüyor ama neyi gerçek değil. Bu adamı görmek olmaz. Abi nasıl bir şeysin sen Mariella? The very important people whose impressions of her would affect her career and by extension the rest of her life. She had no time for this. Bu zaman It was only a moment that she stood there aa, staring down. faşist lan. And then she turned and ran. Faşist misin lan sen? Bu oyun bitmiyor galiba arkadaşlar. Tekrar burada başladığımıza göre. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Lan Stan... Evet burası Stanley'in ofisi. Sadece şeyi yok. Bak gene burası açık. Dış ses ne yapıyorsun kanka benle ya? Korkuyorum ben. Input'umuzu da girelim. Input'umuzu giremiyoruz. Oo. Devam edelim. Abi! Abi bir şey gördüm, çok korktum. Siyah bir şey gördüm orada. Heh. Bir an kilitlerin sanırım arkam. Siyah bir şey burada fırladı şuralarda bir yerde. Çok korktum, altıma şey yaptı. Stanley came to a set of two open doors. He entered the door on his left. Sağdan gireceğim. Tamam. Hayır, tamam konuşma lütfen konuşma lütfen konuşma. Bunları dinlemek istemiyorum. Aa, seni duymuyorum. Aa, evet ne kadar güzel bu oda. Aa, bunlar yeni. Stanley knew it was something deeper, something darker. Soğuk içecek makinesi. Bu yapıyordu bunu falan. Hadi devam edelim. Tamam tamam hadi. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Soldan gitmeyeceğim. Soldan mı gideyim? Soldan gitmeyeceğim. Kararsız kaldım şu anda. Ve kararsız kalmayı çok sevmem. Bu sefer buradan gidip atlamayacağım. Nasıl fikir? Tamam gene burada aynı. Burada şey. Aynı şey yapıyor. Bakın bu sefer dinleyeceğim. Az önce dinlememiştim. Bak senin düşmanın değilim. Gerçekten bak birine güvenmenin zor olduğunu biliyorum. Ama işin asıl şu hikaye hep senin hakkında oldu. Tamam. Tabii ki benim hakkımda. The Stanley Parable lan oyunun adı. Nasıl benim hakkımda olmayabilir? Bana bunu açıklar mısın? Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Altıma sıçtım galiba. Dış ses. Çok korkuyorum. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. O kim lan? She's been waiting. Abi çok korkuyorum. Ne yapıyorsun sen? Aşağı atlayıp ölsem mi?
Tam geri çıkabiliyorum. Artık çıkamıyorum büyük ihtimalle. Yok, çıkabiliyorum. Kilitlenmedi. Karanlık oda. Al işte. Ben buradan çıkmak istemiyorum. Ne yapacağız? Dış ses. Işığı yak. Korkuyorum. Girmek zorunda mıyım? Hadi girelim. Oh! Oh! That's Oh! so Stanley. Oh! You Oh! need to be the one to do this, to reach out to Ah! him. If you can truly place your faith Dış in another, ses. then Altıma pick up the sıçtım. phone. Çek As Stanley fişi. picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Evet. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? Za oyun benim hakkımda kardeşim. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? Neyi oğlum neyi? Oyunun benim hakkında oldun. You're a real person. Za. I can't believe I was so mistaken. Za. You've been able to make correct and incorrect choices. And Za. letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Bana trip attı az önce. Choice. It's the best part of being a real Abi person. gerçekten yapıyor. But Aha. choosing correctly can also be the most dangerous. For example, in this Örnek scenario, olarak. a hypothetical real person named Stephen has a choice. Steven'ın kararı var. Improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he Üçüncü could dünya systematically ülkelerindeki set şeylerin fire to every orphan insanların living in a yaşam 30 şeklini kilometer geliştirebilir. radius of his house. Which choice would you make? Remember, Veya unlike onları here, yakabilir. The real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Oha practice. Şimdi practice'e mi atladı? Lan. Lan alo. İmdat. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever Evet, make a bunu da significant yapıyoruz. contribution Seçimlerin to the anlamı world, olup olmadığını. Just that in the remember, vast, uzayın infinite sonsuz width of başlığında space, düşüncelerin ve your problemlerin thoughts and zerre kadar problems are önem taşımaz ve bu materially şekilde insignificant, and the sen feelings sadece of yıldız the tozusun At dostum this time, falan mı your yapıyor, ne instructor yapıyor? will guide you in an exercise to Video test and çalıştığımız reinforce the meseleler üzerine material covered örneklemeler in this yapacak. video. Eğitmenim kim? Tabii ki dış ses. Welcome Oha! back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Stop, 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 stop. Please, I'm begging. No more charts. Danger, danger everywhere. Danger, danger everywhere. Merdiven exit. The exit bu tarafta gösteriyor.
Nereden gideceğim? Az önce buradan gelmiştim. Dış ses kapıyı aç. Dış ses kapıyı aç. Aa. Bak bu kötü. Artık atlayamıyorum. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Oha, resmen beni intruder olarak görüyor. Intruder neydi? İşgalci. Beni işgalci olarak görüyor lan oyun. 1 dakika. Geri gidebiliyor muyum? Hayır. Neyse. Bakalım saatimize. Gene bu videoda 20 dakikayı bulmuş. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız beğenmeyince de yorum yapın, eleştirin, yapın ama sövmeyin lütfen. Ben de sinirlenebilen bir insanım. Abone olmayı unutmayın beğendiyseniz. Görüşmek üzere. Bye bye.